Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Orhan. Bu videomda sizlerle Japonya Gezi Rehberi'nin ikinci videosu olan Tokyo Gezi Rehberi, yani Tokyo'da gezilecek yerler hakkında olacak. Daha önceki videolarda arkadaşların YouTube'da çektiği videolara baktım. Genelde Tokyo'nun şehir merkezini gezmişler. Bu videoda ben size Tokyo ve çevresindeki gezilecek yerler hakkında olacak. Daha kapsayıcı, daha alternatifli rotalar önereceğim. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumları aşağıda belirtmeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Tokyo. Arkadaşlar, Tokyo tam bir metropol şehir. İki tane havalimanı var. Birisi Haneda, diğeri de Narita. İkisi de uluslararası havalimanı. İkisinden de toplu ulaşıma çok kolay bir şekilde şehir içine transfer yapabiliyorsunuz. Geldiğiniz zaman Tokyo ilk tavsiye edebileceğim Sensoji Tapınağı. Sensoji Tapınağı aslında Japonya'nın en büyük ve en eski tapınaklarından birisi. Bu tapınakla Yıldırım Tanrısı Tapınağı diye de geçiyor. Hemen girişte iki tane heykel göreceksiniz. Bunları Naruto animesinden hatırlar bazı arkadaşlar. Onun dışında bu bölgede çok fazla turistik yerler olduğu için buralarda yeme içme yerleri, gezme, dolaşma, alışveriş, hediyelik eşya alma yerleri, çok şey göreceksiniz. Bu yüzden burası gerçekten tam bir turistik bir yer. Onun dışında hemen bu yerin hemen sağında sizin dikkatinizi çekecek bir bina göreceksiniz. Bu binanın üzerinde böyle bir köpük gibi bir şey var. İşte orası da Asahi binası. Asahi, Japonya'daki içecek markasının binası. Ünlü Asahi birası var. Onların içeceklerinin firması. Bunun da binası hemen orada, çok ilgi çekici. Hemen geçelim. İkinci nokta olarak size tavsiye edeceğim yer aslında manzara izleme noktası diyebiliriz. Bunlardan birincisi Tokyo Sky Tree Tower. Hemen zaten çok dikkatinizi çekecektir kule. Gittiğiniz zaman her yerden görülebiliyor. Japonya'da, Tokyo'daki en yüksek bina. İkincisi Tokyo Tower. Üçüncüsü ise Tokyo Metropol binasının 45. katı. Arkadaşlar, Tokyo Sky Tree Tower birazcık pahalı olabilir girişi. Ama gerçekten gidip görmenizi tavsiye ederim. Gün batımında yine güzel manzaraları görebiliyorsunuz. Tüm Tokyo'yu, uçsuz bucaksız Tokyo'nun her yerini görebiliyorsunuz. Diğeri ise benim favorim Tokyo Tower. Tokyo Tower şeklinden dolayı olsa gerek benim de en favori yerlerimden birisi. Çok seviyorum. Akşam vakitleri ışıklandırmalarla çok güzel görünüyor. İlk gittiğim zaman en alt katında One Piece animesinin böyle dükkanı vardı. One Piece gemisi vardı. Büyük büyük figürleri vardı. Gerçekten etkileyici gelmişti bana. Tokyo Tower'a kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Onun hemen eğer başka bir ücretsiz bir aktivite olarak bir alternatif arıyorsanız ise hemen yine Tokyo Metropol binasının 45. katı var. Arkadaşlar, buranın da çalışma saatleri var belirli bir saatlerde ama 45. katına çıkarak ücretsiz bir şekilde yine Tokyo manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Geçelim 3 Shibuya. Arkadaşlar, Shibuya Japonya'daki gece hayatının da olduğu yerlerden birisi. Ünlü Shibuya Crossing'i Japonya videolarının hepsinde görmüşsünüzdür. İnsanların böyle geçtiği ama birbirine çarpmadığı trafik ışıkları. Buraya gitmenizi tavsiye ederim. Gene burada Omoide Yokocho caddesi var. Yani yemek yeme yerleri var. Küçük küçük Japon dükkanları. Buraya da kesinlikle bir uğramanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda Godzilla kafasının olduğu bir yer var. Godzilla binası diye geçiyor. O caddede bir yürümenizi, o Japonya'nın neon ışıklarla ışıklandırılmış sokaklarında gezmenizi tavsiye ederim. Harika bir tecrübe olacaktır. Dönercilere denk gelebilirsiniz bu arada. 4 Akihabara. Arkadaşlar, Akihabara Japonya'nın anime, manga ve bu Japon pop kültürünün en ünlü olduğu bölgelerden birisi. Geç saatlerde genelde 7-8 gibi kapanıyor. Sadece gittiğinizde muhtemelen sadece pachinko dükkanları açık oluyor. Bir de restoranlar açık oluyor. Bu anime, manga dükkanları kapalı oluyor. Aynı zamanda burada elektronik alışveriş de yapabilirsiniz. Yodobashi denilen bir mağaza var orada. Oraya girip hem ikinci el temiz ürünler alabilirsiniz veya ünlü Japon markalarının telefonları olsun, elektronik ürünleri olsun burada çok uygun fiyata alabilirsiniz. Daha önceki ipuçlarımda bahsettiğim gibi beni takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Pasaportunuzu hep yanınızda taşıyın. Neden? Çünkü Japonya'da tax free olarak direkt pasaportunuzu vererek siz de tax free alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde vergi ödemeden, havalimanında uğraşmadan direkt alışverişinizi yapabiliyorsunuz.
Geçelim Tsukiji Fish Market. Tsukiji Fish Market ise genelde videolarda belki daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Açık arttırma balıkların satıldığı, taze taze gelen ürünlerin satıldığı bir market. Sabah çok erken saatlerde gitmeniz gerekiyor. Sabah 5.30, 6, 7'den sonra burada artık hiçbir şey yok arkadaşlar. 6.30-7'den sonra hiçbir şey kalmamış oluyor. Genelde sushi restoranları veya toptan balık alan kişiler buraya gelip alışveriş yapıyorlar. Buradan işte balıkları kesimini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oradaki sushi dükkanları var. Sushi dükkanlarında yemek yiyebilirsiniz. Sabah o taze taze sushileri kesip satılıyor. Çok güzel. Değişik bir tecrübe. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. 6. Odaiba. Arkadaşlar Odaiba Japonya'nın aslında teknolojik diyebileceğimiz yerlerinden birisi. Akşam vakitlerinde gitmenizi tavsiye ederim. Akşam vaktinde o köprü böyle çok güzel görünüyor. Aynı İstanbul'un Boğaz manzarasını hatırlatıyor insana. Ayrıca özgürlük heykeli var. İlk gittiğimde Japonya'da burada Gundam heykeli vardı. Gundam'ın böyle dev gibi heykeli vardı. Fakat son gittiğimde göremedim. Kaldırmışlar. Orada bir AVM var. AVM'den alışveriş yapıp manzarayı çok güzel izleyebiliyorsunuz. Monorail ile gidiliyor arkadaşlar. Metroya biniyorsunuz. Daha sonra monoraila aktarma yapıyorsunuz. Bu monorailde de en öne binmenizi tavsiye ederim. En önde böyle harika böyle köprüden geçerken falan harika bir güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Hemen monorailden hemen aşağıya bakarsanız ise aşağıda ünlü Hızlı ve Öfkeli filminin çekildiği, Tokyo Drift filminin çekildiği sahnelerinin çekildiği bazı yerler var. Onları da göreceksiniz. Güzel hatıra olacaktır. Güzel Tokyo Drift müziğini açarak, dinleyerek yolunuzda harika deneyim olacaktır. Geçelim 7. Yokohama. Arkadaşlar Yokohama aslında Tokyo'ya çok yakın bir şehir. Eskiden farklı bir şehirmiş fakat Tokyo çok büyüdüğü için Yokohama ile neredeyse şimdi Tokyo birleşmiş gibi olmuş. O yüzden metro ile Tokyo'dan çok hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yokohama'da gezilecek yerler, Yokohama için yarım gün ayırmanızı tavsiye ederim. Ya da burada gezilecek en tavsiye ettiğim yer ise Gundam Factory. Yani Gundam animesini eski zamandaki bir arkadaşlar bilirler. Gundam animesinin böyle çok dev gibi robotları vardı. İçine insanlar gelip onları yönetiyordu falan. Bunun fabrika tarzı eski yapmışlar böyle. O dev gibi robotun gerçek boyutunda görebiliyorsunuz. Hareket ediyor, konuşuyor. Ayrıca orada bu robotu nasıl yaptıklarını anlatıyorlar. Eskiden Japon devrimi vardı. Eski arkadaşlar bilir. Japonların nasıl teknolojiyi hızlıca... Gundam Factory kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Burada alışveriş de yapabiliyorsunuz. Ayrıca küçük heykellerden satın alabiliyorsunuz. Gene bu Yokohama'da Minato Mirai var. Yani Minato Japonca'da liman demek. Mirai limanı. Buraları gezmenizi tavsiye ederim. Akşam vaktiniz varsa burada ünlü Yokohama Kanransha var. Yani dönme dolap. Yokohama'daki bu dönme dolaba binerek akşam Yokohama manzarasını izleyebilirsiniz. Harika gerçekten. Onun dışında Chinatown, Tokyo'da bulunan Chinatown'da yine Yokohama'da yer alıyor. Onun dışında Sankeiyan Garden diye bir yer var. Bir oturup dinlenmek isterseniz buraya da gitmenizi tavsiye ederim. Alışveriş için ise Yokohama'da Red Brick Warehouse var. Yani kırmızı çatılı depoların olduğu yerler var. Buralar depo değil, alışveriş yapma yerleri. Genelde Japon gençlerinin takıldığı yerler göreceksiniz. Buraya da uğramanızı tavsiye ederim. Geçelim Tokyo'da yine 8 Kamakura. Kamakura tapınakların olduğu bölge. Yine eskiden şehirmiş ama şimdi Japonya ile birleşmiş. O yüzden metro ile çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bir günlük seyahat olarak düşünebilirsiniz veya yarım günlük. Japonya'nın o kalabalık metropol kalabalığından uzaklaşmak istiyorsanız Kamakura harika bir seçenek. Burada göreceğiniz dev Buda heykeli harika. Onun dışında Hasedera tapınağı gerçekten harika. Onun dışında birkaç tane daha tapınak var. Bunlara da uğramanızı tavsiye ederim. Burada çok güzel yürüyüş yolları, bahçelerin içinden, ünlü Japon zen bahçelerinin içinden yürüyerek gidebilirsiniz. Harika tecrübe olacaktır. Eskiden insanlar Kamakura'ya çocuk sahibi olmak isteyen çiftler buraya gelip dua ederlermiş. Kamakura tapınakları hala ünlüdür. Hala Japonlar buraya gelip dua ederler. Ayrıca Kamakura'da alışveriş ve yemek için ise Kamachidori diye cadde var. Burada alışveriş yapabilirsiniz. Ünlü Kamakura'nın böyle küçük küçük balıkları var, minicik. Onların yemekleri yapılıyor. Bunları deneyebilirsiniz. Sokak yemeklerini yiyebilirsiniz. Gününüzü burada bir gününüzü çok rahat bir şekilde geçireceğinizden eminim. Yanlış hatırlamıyorsam sahili falan da vardı. Çok güzeldi. Geçelim 9.
Meiji Jingu Tapınağı. Meiji Tapınağı aslında kraliyet ailesinin tapınağı olarak geçiyor. Kraliyet Sarayı'nın hemen yakınında bulunuyor zaten. O yüzden bu alan çok büyük arkadaşlar. Sabah erken saatlerde gitmenizi tavsiye ederim. Sabah erken saatlerde giderseniz evlilik seremonilerini görebiliyorsunuz. Gelinlerin nasıl giyindiğini, damadın nasıl giyindiğini, onların yürüyüş yapıyorlar tapınakta böyle. Bunlara denk gelebilirsiniz. Gerçekten güzel, değişik tecrübe oluyor. Tamamen giriş. Etrafında bir bahçe var. Yine güzel bahçe, zen bahçesi gezebilirsiniz. 10 Harajuku. Bu caddede yürüyüşler için yapılmış yürüyüş alışveriş caddesi. Burada cosplay için gelen genelde gençler buraya gelip takılıyorlar. Gerçekten eğlenceli. Akşam vakitlerinde, gece vakitlerinde hareketli bir cadde. Vaktiniz varsa uğramanızı tavsiye ederim. Ayrıca Tokyo'ya 1,5 saat uzaklıkta bulunan doğal güzellikleri, kaplıcaları ve tarihi mekanlarıyla ünlü bir turistik bölge olan Hakone'ye de uğramanızı tavsiye ederim. Hakone gerçekten o kaplıcalarıyla, onsenleriyle ünlü bir bölge. Burada gidip Tokyo'nun o şehir karmaşasından uzaklaşarak bir günlük, 2 günlük daha önceden rezervasyonunuzu yaptığınız otelinizde rahatlayarak o Japonya'nın rahat zen bahçelerinde huzurlu bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman Fuji Dağı'nın manzarasıyla karşılaşacaksınız. Oteller için kesinlikle daha önceden rezervasyon yapmanızı tavsiye ederim. Onun dışında burada Ashi Gölü var. Ashi Gölü'nün etrafında dolaşabilirsiniz. Yürüyüş rotalarına çıkabilirsiniz. Buraya da kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ederim. Evet, Tokyo ve çevresinde gezilecek yerler bu kadardı. Tokyo'ya gittiğiniz zaman arkadaşlar çok fazla her yere gitmeye çalışmayın. Bol bol kendinize zaman ayırın. Dediğim yerleri gezmek için en az 5-6 gün gerekmekte. O yüzden vaktinizi çok fazla darlamayın. Tokyo gerçekten çok büyük. Bir yerden bir yere ulaşmak gerçekten vakit alıyor. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi genelde şehir merkezinde kalmanız ve bu yerlere metro ile toplu ulaşımla gitmeniz. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Sizlere teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Görüşmek üzere.